Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yeni KVK sistemi geldi. 1002. Krallıktayız. Bugün sizlerle inceleyeceğiz. Bu sefer yanımda sevgili dostum King of Hell Hüseyin var. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Kahraman Marşı senaryosunda oynayacaklar. Yeni KVK sisteminde. Biz de kendi KVK'mızı Kahraman Marşı'nda bekliyoruz. Gelsin diye dualar ediyoruz. Kamp sayısı 4. Bu ekranda gördüğümüz kamp sayısı duyurulduğu üzere elementleri temsil ediyor. Ateş, hava, toprak ve su kampları. KVK'nın 51 gün süreceğini buradan öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kaydolan toplam 10 kısmı muhtemelen KVK sistemindeki büyük değişikliğin habercisi. Yani eskiden 8 krallık KVK haritasına gidiyorduk. Artık 1002 10 krallıkla muhtemelen KVK haritasına dahil olmuş bulunmakta. Bununla ilgili detayları konuşacağız ama öncelikle hepimizin merak etmiş olduğu dükkana biraz göz atalım. Dükkan yenilendi. KVK dükkanı ve muhteşem ödüller bizi bekliyor. Daha öncesinde var olan KVK'larda verilmiş olan 4 skin de burada yer alıyor. Artı Topkapı Sarayı skinini de mağazaya dahil etmişler. Topkapı Sarayı'nı da artık alabileceğiz. Peki bu skinler hangi özellikleri veriyordu? Bunları biraz hatırlayalım. Alacakaranlık çöker skininin verdiği özellik %5 beceri hasarı, %5 deneyim, eksi %10 piyade saldırısı. İran Rüyası'nın verdiği özellikler ise %3 birlik savunması, %3 iyileştirme hızı, eksi 10 süvari saldırısı. İlahi Mesken'in verdiği ise %15 kaynak üretimi, %10 süvari savunması, eksi %10 süvari savunması şeklinde. Balıkçı kuşunun rüyası ise %5 barbarlara hasar, %10 okçu saldırısı, eksi %10 piyade saldırısı. Piyadelerle ne alıp veremedikleri var anlamış değilim. Topkapı Sarayı skininin bize verdiği özellik ise %5 eylem puanı dolumu, %10 okçu savunması, eksi %3 birlik saldırısı. Sanırım piyadelere herhangi bir şekilde cezbedici bir skin yok. Şu anda aslına bakarsak bütün özelliklere birazcık göz gezdirdiğimizde süvarilere %10 ilahi meskenden herhangi bir şekilde kıyak geçilmiş durumda. İki skinde de okçuya bir buff verilmiş durumda. Piyadelerle alıp veremedikleri ne bilmiyorum ama sanırım sen ne diyeceksin Hüseyin? Bir piyade olarak hangi skini almalıyız? Şöyle, piyadeler için burada alınabilecek tek skin İran rüyası gibi gözüküyor. Çünkü birlik defansı %3 veriyor. Zaten piyadeler defans ve sağlık olarak en fazla kalan birim. Bu şekilde İran'ın rüyasıyla birlik defansı %3 buff'ıyla beraber Onunla daha da idare fazla ederiz aslında. alanda kalabiliriz gibi duruyor. Onun haricinde zaten senin de dediğin gibi ilahi mesken mesela piyade savunması eksi %10 veriyor ki bu tamamen piyadeyi öldüren bir şey. Ya da balıkçı kuşunun uçuşunda piyade saldırısı eksi %10 veriyor. Bu da Guan, Alex tarzı komutanları öldürüyor açıkçası piyadelerde. Dediğin gibi şu anda süvari ve okçu üzerine daha fazla bufflar gelmiş. E, Onlar belki şu anda hani çığlıklar atıyor. tabii ki. Belki savaş dışında kullanmak üzere Topkapı Sarayı alabilir. App dolumundan dolayı. Bu da bizim onur puanı tarzı KVK'da öne geçiren ve ödül kazandıran şeylerde bir tık öne geçirme adına piyade olarak alınabilir diye düşünüyorum. Açıkçası çok fazla Legendary skin vereceğini düşünmüyorduk bu güncellemenin. Ama hazır böyle bir imkan varken niye özveri çağı verilmedi diye bir düşünmüyor değilim. Çünkü özveri çağı da Legendary skin'di ve piyade sağlığı artı %10 bir çok güzel bir buff veriyordu piyade için. Ancak şu an biraz piyadelerin hayalleri yıkılmış durumda bu tabloyu gördükten sonra. Muhtemelen şöyle bir dengelemeye gitmek istediler. Yeni gelecek piyade komutanları da fazlasıyla güçlü olduğu için herhalde piyadelerden oyundaki insanlar usanmış bir havaya dönünmesin diye
sanırım o skin'i vermek istemediler. Genel itibariyle aslında verdikleri skin'e de baktığımızda hani skin'lerde hani hep bir tam tatmin edici durum yok yani. Hani işte Topkapı Sarayı'na bakıyoruz. Hani %5 eylem puanı okçu savunması veriyor bir yandan %10 ama birlik saldırısından işte bütün birlik hani bütün türlerden %3 saldırı çalıyor. İşte hani Bu genel olarak barbarlara hasar veriyor balıkçı kuşu. Barbarlara hasar vermeye herhangi bir ihtiyacımız kaldı mı aslına bakarsak? Legendary skin alacak düzeyde olan bir hesabın barbara %5 hasar vermesine çok da ihtiyacı kalmamış oluyor. Hani burada hani ilahi mesken birazcık cezbedici olabilir. Uzun süre boyunca hani barış zamanlarında üzerinizde tuttuğunuzda %15 kaynak üretimi aslında güzel bir reses anlamında insanlara katkı sağlayabilecek gibi duruyor ama belki uzun vadede İran rüyasının %3 iyileştirme hızı da bize çok fazla bir şey katabilir ama normal savaş zamanında çok da kullanılacak bir şey gibi durmuyor aslına bakarsan. Skinler üzerine biraz daha konuşmayı yapalım çünkü konu uzun. 25 tane efsanevi heykel kazanabileceğiz artık. 10 tane efsanevi ekipman sandığı malzeme için kazanabileceğiz. Asıl burada ilgimizi çeken şey bu işte güncelleme öncesi yani şu anki güncellemeden önceki güncellemede gelmiş olan takılar vardı mesela istediğimiz. Onlar gelmiş mağazaya. Onları görüyoruz. Aynı zamanda ilk ekipman güncellemesi geldiğinde ortaya %30 olarak çıkmış işte atağa %30 olarak çıkmış itemler vardı. Onlar bir kaldırılmışlardı. Onları %25'e düşürerek yeniden getirmişler. Mağazada bunları temin edebileceğiz. Bu da bizim iştahımızı sulandırıyor aslına bakarsak. Neler varmış tek tek bir hızlı bir şekilde göz atalım. Süvari saldırısına %25 veren bir kılıcımız var. Aynı şekilde piyade saldırısına %25 veren bir kılıcımız var. Okçu savunmasına %25 veren bir yayımız var sanırım. Cengiz Han'ın şapkası gelmiş. %15 süvari savunması veriyor. Genel itibariyle ikinci özelliklerini okumuyorum bu arada dostlar. O çok da hani yüksek bir buff olmadığı için ve onun için yapmayacağınız için okumuyorum. Piyade savunması %15 veren bir başlığımız daha var. Aynı şekilde okçu saldırısına %15 veren bir başlık daha var. İlk KVK'nın avatar çerçevesi gelmiş. Kazananlara verilen çerçeveyi yeniden temin edip hesabınıza ekleyebileceksiniz. Genel itibariyle karşı saldırı veren bir kitap Skolas. Skolas niye yeniden veriliyor anlamış değilim. Ama yine de kazanamayanlara muhtemelen kıyak geçmek için. Ama Skolas'ı almanıza gerek yok dostlar. Normal saldırılara %30 ihtimalle ekstradan 50 öfke kazanmasını veren öfke borusu var. Aynı şekilde %5 normal saldırı bonusu veren bir kolyemiz daha ve zeval yüzüğü normal saldırılar %10 ihtimalle 2 saniyeliğine %50 artar. 5 saniyede bir tetiklenebilir özelliği veren bir takımız daha var. Dükkan bu şekilde. Yeni KVK'da bunları bu şekilde elde edebileceğiz. Biz direkt KVK'ya ve yeniliklere bu yenilikler üzerine konuşmaya devam edelim. Az önce dükkanı gördük. Ödül sistemine biraz göz atalım. Neye göre alıyoruz bu sikkeler, nereden geliyor? Biraz bunları anlamaya çalışalım. Sezon sikkeleri ile ilgili sezon sikkelerini kazanmak için Kristal Araştırma Merkezi'ndeki araştırma projelerini tamamla diyor. Muhtemelen bir kristal araştırma merkezi inşa edeceğiz ve orada verilen görevleri yaparak bunu kazanacağız. Fetih sikkeleri yeterli sayıda haçlı başarılarına ulaşarak fetih sikkesini kazan diyor. Ee, Bu işte KVK'da haçlı başarıları ele geçirme ödülleri falan gibi bir şeyler olacak muhtemelen. Onun sonucunda fetih yani bir yerleri ele geçirdiğimizde alacağız ve koalisyonun hepsine dağılacak diye düşünüyorum. Çünkü koalisyonlar ödülleri eşit paylaşıyorlar. Hep herkese gidiyor. O yüzden kazanan veya kazanmaya yolunda başarılı ilerleyen bir krallığınız varsa fetih sikkesi elde etmekte zorlanmayacaksınız. Saklanan sikkeler kullanılmayan sezon sikkeleriyle fetih sikkeleri bir sonraki sezonda kullanılmak üzere otomatik olarak saklanacak. Yani elde edemiyorsan ucuzunu alıp da sikkelerini heba etme. Bir sonraki sezonda ulaşamadığın hedefine ulaşabilme ihtimalim var diyor. Yani kaybediyorsan üzülme diyor. Oyun o kaybedenlerin bir şeyleri elde etmekteki zorluğunu aslında böyle dengelemiş olmuş. Özel içeriğe bakalım. Özel içerikte kristal binalarıyla ilgili kısım var. Bu konuda senin söylemek istediğin şeyler var mı? Bu kısmı da sen anlatmak ister misin? Kristal madeni binalarından biraz bahsetmek ister misin? Neler oluyor, neler bitiyor Hüseyin'cim? burada çok bir bilgimiz yok.
şu yüzden bir bilgimiz yok. Kristal madenleri tamam şehre bir bina olarak gelecek ama seviye yükseltme gibi bir durum söz konusu bunda. İlerleyen zamanda belki sen de okuyacaksın ve göstereceksin. Yükseltme bölümünde kristal madenini yükselterek işte emri verilen işin maksimum miktarını arttırabilirsin diyor. Bunda ne şekilde yükselteceğiz ya da örneğin şehir merkezi gibi bir yükseltme sistemi mi olacak yoksa belirli bir görev ya da belirli bir üretim kapasitesinden sonra kendisi otomatik olarak mı seviyesi yükselecek bunu bilmiyoruz. Sadece şu an şehre geleceği ve yükseltilebileceği herhangi bir şekilde söz konusu. Buradan gelecek ödüllerle yani ürettiğimiz kristallerle bir araştırma hattı başlatacağımız söz konusu. Bu araştırma e, büyük ihtimal bağış olarak yürüyecek ve bağışların söz konusunda da bahsi geçen bundan aldığımız e, Bu bağış yapma durumu var konuşamadım orada. özür Hani dilerim. kristal madenleri işte çalıştırmak için bağış yapma durumu var. Mesela o sence nasıl işliyor o sistem? Mesela pre-KVK'ya girmeden önce bizden bir bağış havuzu oluyor da RSS'lerimizi bağışlıyoruz falan filan. Bu işletmenin devreye girmesi için de bu bağışları topluyor ve ona göre mi yapıyor? Nasıl yapıyor? Aslında çok da anlatılmıyor burada. Hani çok da böyle açıklayıcı bir şey yok ama temel anlamda hani kristallerimizi bir şekilde bağışlayıp kristal madenlerinin seviyelerinin yükseldiğini görüyoruz. Ve bunun işte sonucunda da bir şeyler elde edeceğiz. Muhtemelen bu sistemdeki e, ödül sistemindeki sikkelerden sezon sikkelerini üretmemiz için kristal madenlerini hani bir şekilde çalıştırılacak bir sistem var. Ve oradan da işte o coinleri elde etmemizi, alabileceğimiz şeyleri elde etmemizi sağlayacaklar. Onu Evet gelince yani zaten göreceğiz. Daha detaylı bir evet, şekilde bininci krallıklar, ikinci krallık özellikle KVK'sına başladığında daha detaylı bir şekilde size anlatabileceğimiz bir sonuca vardığımızda sizinle bunları paylaşabiliriz. Şu an için çok bir şey görünmüyor ama kristal için söylenilen şey de sezon sonunda kristal binası yani bizim köyümüze kurmuş olduğumuz, şehrimize kurduğumuz olduğumuz binayı bir şekilde sıfırlayıp ortadan kaldırılacağını söylüyor. Şu ağaçlık taşlık kısım şehirde görsel olarak kalacak mı? Onu da çok merak ettim açıkçası. Şimdilik sevindirici noktalardan biri Kahramanmaraş'ına bir şu, göz atalım. pardon çok affedersin sözünü böleceğim bu noktada ama Hı. sevindirici noktalardan birisi de şu kristaller sezon boyunca hiçbir şekilde yağmalanamayacak. Yani köyünüz sıfırlansa bile kristaliniz korunacak. Bir şekilde bunları harcama imkanı bulacaksınız. Yani hiçbir şekilde bu sezon sikkelerinden gelen dükkanda yapabileceğiniz alışveriş şansını kaybetmeyeceksiniz. O benim çok hoşuma gitti açıkçası. Zaten öyle bir şey olsaydı herkes birbirini sıfırlardı KVK'da. Evet, Savaşmak direkt şehirleri vurmak üzerine giderdi. O da evet. çok fazla oyun bırakmaya neden olacak bir şey olurdu yani. Bubble'ı Hı. bitenlerin sıfırlandığı durumda. Zaten KVK'larda da görüyoruz birçok insan sıfırlandığı için ya oyunu bırakıyor ya da hani ayakta kalabileceği bir krallığa falan göç ediyor ya da hesabını satıyor gibi şeyler oluyor. Evet. O Kahramanmağaşı kısmına geçelim. Birçok üşengeç, benim gibi üşengeç insanın aslında çok da hoşuna gitmeyeceği bir şey oldu ve KVK haritasına girdiğimizde aslında artık haritanın tamamen sislerle kaplı olduğunu göreceğiz ve casus tonları açmamız gerekecek. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Birazcık söyleyebileceğim bir şeyler var mı bize? bu bir nebze insanları oyuna bağlamaya yönelik de bir hareket. Çünkü oyunun ilk zamanlarını hatırlayanlar mutlaka vardır. Günlerce affedersiniz ama sapık gibi sis açmaya çalışıyorduk. Ben uyumadığım günleri bilirim sis açmak için. Bu bir nebze hoş olmuş. Bir de her gelen kişi de inceleyemeyecek KVK'yı. O da belki bir nebze bir artı kazandıracaktır. Yani çok sisi açmaya üşenen insanlar tam olarak ne olup ne bittiğini göremeyecek ve bu belki de taktiksel olarak bir nebze avantaj sağlayacaktır takımlara. Bakalım göreceğiz.
Yani bir noktada aslında KVK dedikoduları oluyordu. Hani KVK'ları yayıncılar takip ediyordu ve bir şekilde hani şu KVK'da şu oldu bu oldu falan oluyordu. Yani aslında dışarıdan bakan insanların birçoğu sistem bir şey göremeyecek yüksek ihtimalle ve o KVK'da ne olup bittiğini anlamak isteyen insanların hepsi de o haritayı tamamen casuslamak zorunda kalacaklar. Haritayı Hı hı. casusladıkça işte o ilk zamanlarda olan şey gibi aslında birazcık mağara ve işte oradaki küçük kabile şehirlerini toplamamız gibi karşımıza yeni bir eklenti çıkmış. Kale burçları diye bir eklenti çıkmış. Kale burçlarının garnizonu olacakmış ve içlerinde bir komutan olacakmış. Bu komutanları muhtemelen savaşacağız ve bir sefere mahsus muhtemelen yenmemiz gerekecek ki karşılığında bir ödül alacağız ve sonrasında da yardımın söylediğine göre ve oradan aldığımız ödülleri tamamlayıp güncellemede bahsedilen destek becerilerini kazanacağız. Sanırım o 14 komutanı bahsedilen o 14 komutanı yani kendimizde olanı bulup onu yenip ondan sonra aldığımız görevlerle de onu güçlendirmeye çalışacağız. Herkes onu arayacak muhtemelen haritada. Çünkü bu bahsedilen 14 komutanın anladığımız kadarıyla e, bizde olmayan, açık olmayanların destek becerisi elde ettiğimizde herhangi bir şekilde işimize yaramayacak ya da bizde olup da kasılı olmayanlara destek becerisi elde etsek de çok da bizim için işlevsel olmayacak. Haritada bir yandan casus atarken de bir yandan da güçlendireceğimiz komutanımızı ve onun kale burcunu bulmuş olmak için uğraşacağız gibi duruyoruz. Bu konuda sen ne anladın burada okuduğun şeylerden? Biraz da sen anlat bakalım Hüseyin'ciğim. Yani şunu dile getirebilirim. Dediğin gibi mesela destek becerileri kısmında da yazıyor. İlgili komutan henüz sende yoksa bu beceriyi kullanamazsın. E, Videonun başında dediğimiz gibi ben piyade oyuncusuyum ve ben Atilla'yı açmadım örneğin. Atilla'ya bu tarz bir beceri gelirse ben bundan mahrum kalacağım bir şekilde ya da ilerleyen günlerde Kart King ya da benzer etkinliklerden Atilla'yı açma şansı elde etsem bile senin dediğin gibi komutan zayıf olduğu için alanda ya da bunu herhangi bir yerde çok kullanmaya elverişli olmayacağım. Bu aynı zamanda diğer oyuncular için de geçerli. Mesela süvari kullanan bir oyuncunun Guan Yu'su ya da e, Leonda'sı çok fazla güçlü değildir. Buna gelecek bir becerisini kullanamayacak. İşin sıkıntılı noktası şu. 14 komutan diyor. Bu 14 komutan eski komutanlardan mı, yeni komutanlardan mı olacak? Tam bir bilgimiz yok. Örneğin Sezar gibi ya da Elsit gibi çok kullanılmayan şu anda KVK 4 ya da e, 2 tarzı KVK 5, 6 vesaire KVK'lara başlayacak olan krallıklarda bu tarz komutanları bir nebze kullanılır hale getirmeyi de amaçlamış olabilirler bununla. Yani ilerleyen günlerde tam bir bilgi edinip göreceğiz açıkçası. Şu an tamamıyla ihtimaller üzerine konuşuyoruz ve yanlış bilgi ya da eksik bir bilgi de vermek istemiyorum çok açıkçası. Çok ileri düzey spenderlara ekstradan bufflar çıkartıp onlara fullemedikleri komutanları fulletecekler mi diyorsun yani? Şarman'ı falan Ya, fullendiğini ve onlara özel böyle çok abartılı buff destek beceri özellikleri kazandırdıklarını görmek dahi istemiyorum açıkçası. umarım öyle bir şey yapmazlar Hmm. çünkü bu KVK dışında başka yerlerde işlevsiz olacak bir komutanı fulllemek biraz da e, yersiz ve israf yani açıkçası. Çok fazla Muhtemelen onu ona istenen bir göre şey değil. kurgularlar. Yani, Umarım öyle yaparlar. yani düşünsene Charlemagne KVK'ların başına oturtturuyorlar böyle hani sürekli ona destek becerisi böyle çok abartı şeyler veriyorlar. İnsanlar onu fullüyor 5'te de kullanmak istiyor falan. Muhtemelen elimizdeki altın anahtarlardan çıkan komutanlara yönelik bir şeyler yapacaklar gibi geliyor bana. Çünkü bu 14 komutanla sınırlandırılmış olması Atilla Takeda'ya falan yapmazlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten çok güçlüler. Yani mevcut durumda işte Guan Yu'ya işte yani hala hazırda güçlü olan komutanları değil de diğerlerini biraz daha sahada kullanılabilmesi için bir şeyler yapacaklar gibi geliyor bana. Evet, Bu koalisyon olabilir. sistemini birazcık inceleyelim. Koalisyon sistemi aslında yama notlarında verildiği gibi hani kendi elementsel alanının içerisinde bulunduğum birliklerle ya da işte diğer krallıkla bir koalisyon oluşturuyorsun ve işte o koalisyonla birlikte aynı ralliler açabiliyorsun, işte bayraklar savunabiliyorsun, işte takviye, garnizon anlamında birbirlerine bayraklarda, şehirlerde
Hani yapıları onarmada yardım edebiliyorlar. Birbirlerinin alanlarına ışınlanabiliyorlar. Aslında bunlar e, yama notları bize metinsel olarak paylaşıldığında da gelmişti. Bildiğimiz şeyler, üzerine çok da konuşulacak bir şey yok gibi. Burada hani tek hani o yama notlarında direkt oradan görmediğimiz, acaba dediğimiz bir şey var. Onu açıklığa kavuşturuyorlar. Onun üzerinde durayım bir. Tüm koalisyon üyeleri kutsal yer, geçitler ve ilk işgal ödüllerini alacak. Yani e, başka krallıkla da olsan, kendi krallığında da bir koalisyonun olsa o işgal ödülünü alacaksın arkadaş. Muhtemelen de zaten şöyle bir durum var. Bu işte girişte gördüğümüz o 10 tane katılımcının olduğunu görmemiz. 8 krallıklı KVK sona erdi. Güç dengesine göre birkaç krallığı aktiflik durumuna göre aynı yere atabilecekler. Ya da işte bazısına 3 düşecek, bazısına 2 düşecek, bazısı tek başına olacak. En az tek olabilir yazıyordu zaten orada. Yani tek başına çok güçlü bir krallığın karşısına 3 tane başka bir köşeye krallık atabilecek ve onlar kendi aralarında koalisyon oluşturup ödül paylaşımı açısından da hep birlikte paylaşabileceklerini müjdelemişler. Bu anlamda burada hani Yamanote dışında paylaşılan ekstradan hani emin olmamız gereken başka da bir şey yok. E, işgal bonusu, bu işte antik kalıntıları falan ele geçirmeyi de aynı şekilde koalisyon üyeleri birliksel olarak paylaşıyorduk. Eskiden ayrı ayrı zamanlarda giriyorduk veya işte biz savunuyorduk, onlar giriyordu, onlar savunuyordu, biz giriyorduk. O durum da ortadan kalkmış. Yani yine aynı bir şekilde savunma durumu olur eğer tek orduyla giriliyorsa o bölgeye, ama genel itibariyle bizim koalisyonumuzdaki üyelerin alıyor olduğu bir alana girip biz de o kalıntıdan onur puanı alabileceğimiz yazıyor burada da. Buradan da kamp sistemine biraz göz atalım. Oradan birazcık fikir yürütelim ve yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Kamp sistemi güncelleme geldiğinden beri bahsedilen şey aslında ateş kampı, toprak kampı, rüzgar kampı ve su kampı var. Birazcık burada işte akıl yürütebiliriz. En fazla yapabileceğimiz şey bu. Burada çünkü çok açıklayıcı şeyler yazmıyor. Sadece ve sadece hani şeyde, yani toprakta bir ipucu verilmiş gibi duruyor. Çeviri hatası yoksa toprak toprak kampı için son cümlesinde toprak bilgileri sayesinde kolayca intikal edebilirler diyor. Bu da bize toprak kampında olacak krallıkların veya koalisyonun daha hızlı intikal edebileceğine bir şey veriyor, tüyo veriyor ve doğrudan söylemiş gibi oluyor. Onun dışında genel itibariyle diğer hani birçok oynadığımız oyun bilgisinden, hani diğer oyunlarda oynadığımız oyunlardan aklımızda kaldığı üzere bunu şu şekilde değerlendiririz yüksek ihtimalle de, hani herkesin aklına gelen şeydir. Yani ateş kampı yüksek ihtimalle saldırıya, hasara yönelik bir e, etki kazandıracak bizi. Toprağa zaten intikal demişler. E, muhtemelen diğer noktada da rüzgara işte çeviklikle bağ kurup hani savunma kazandıracaklar. Su kampına da geriye muhtemelen sağlık kalacağı için sağlığı vereceklerdir. Bu muhtemelen benim düşüncem şey, hani aynı kamplarda birden fazla krallık bulunabiliyor. Yani atıyorum Ateş kampına çok güçlü bir krallığı tek başına koydular ve kendi krallığındaki birliklerle koalisyon ilan ettirdiler. Hani onun karşısına işte dört tane toprak attılarsa, 4 tane toprağa bir krallık attılarsa, diğerine 2 attılarsa falan filan, buff'ların değerine göre işte güçlüyü güçsüzden ayırdığı veya bir şekilde dengeleyebileceği bir mantık kurmuşlardır ve onu ona göre dağıtacaklardır. O sistemi daha açıklanmadı. Hani tam olarak kafamda da başka bir şey canlanmıyor açıkçası. Senin bir fikirlerin var mı bu konuyla ilgili? Bu konuda e, kamp özellikleri konusunda çok bir fikrimiz yok. Dediğin gibi bazı hani toprak kampındaki metinden özellikle intikal edebilirler tarzında. Oranın hız kazanacağını düşünüyoruz. Ateş kampı, yani krallık haritalarına baktığımızda normalde ateşle ilgili şeyler daha çok hasar gibi gözüküyor. Suyla ilgili e, sunaklar ya da kutsal yerler e, daha çok defans gibi gözüküyor. Çok net bir bilgi olmamakla beraber bu şekilde işleyeceğini varsayıyorum ama yerleşim konusunda işte ateş kampına daha güçlü ya da daha güçsüz kısmı koyarlar diye bir şey diyemiyorum. E, ilerleyen günlerde göreceğiz açıkçası. İlerleyen günlerde gördükçe de zaten sen yüksek ihtimal tekrar videolar hazırlayacaksın. O zaman yine üzerine Arkadaşları konuşuruz. bilgilendirmek adına. O zaman Peki, hem konuşulur hem daha net bilgiler verilir. Daha
sağlıklı bir plan kurulabilir ya da ne yapılacağı hemen hemen kestirilebilir bunlar üzerine. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar, paylaşacaklarımız bu kadar. Yeni KVK sistemi ile ilgili elde edindiğimiz bilgiler doğrultusunda size bir içerik oluşturmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi günler. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.